Terleme nedir sorusuna bakalım. Aşırı terleme ve neden terleriz sorularına da yanıt bulmaya çalışalım beraber. Terleme vücut sıcaklığını sabit tutmaya yarayan fizyolojik doğal fonksiyonlardan biridir. Normal terleme hızı günde 1-2 litredir. Ancak stres durumlarında 10 litre ter üretilebilir. Terlemenin vücudumuz için iki önemli işlevi vardır. Cildi nemlendirip vücut ısısını sabitler ve vücudun boşaltım sistemine katkıda bulunur. Ter salgılandığında renksiz ve kokusuzdur. Fakat bakteriler koltuk altı gibi sıcak ve nemli ortamlarda hızla çoğalarak bu salgının kötü kokmasına neden olabilirler. Şimdi neden terliyoruz sorusuna da bakalım. Terleme vücut ısısındaki artışa karşı ortaya çıkan olağan bir yanıttır. Amacı ise vücut ısısını sabit tutmaktır. Dolayısıyla obezite, şişmanlık, fiziksel egzersiz, sıcak ve nemli ortamlar ya da aşırı kalın giysileri giyinildiğinde vücudumuzun ter salgısı artar. Bunun için vücuda yayılmış 2 ile 4 milyon ter bezi görev yapmaktadır. Fiziksel aktiviteler dışında da heyecan, korku, utanma, sıkılma gibi pek çok olay fizyolojik bir neden olmadığı halde bizi terletir. Vücut ısısı, dış sıcaklıklar veya gerilim yüzünden artış gösterdiğinde kan dolaşımı hızlanır. Böylece ter bezlerinin aktif hale geldiği vücudun üst kısmına doğru bir sıcaklık akımı başlar. Deri üzerinde oluşan ter bu durumda buharlaşarak deriyi soğutur. Aşırı terleme, hiperhidroza bakalım ne olduğuna. Terleme vücudumuzun ısısını düzenlemek için ısıya verdiği fizyolojik bir tepkidir. Normalin üstünde olan terlemeye hiperhidroz, aşırı terleme denir. Genellikle koltuk altlarındaki, avuç içlerindeki ya da ayak tabanlarındaki ter bezlerinin aşırı derecede çalışmasından dolayı oluşan bir durumdur. Tıbbi açıdan iki tür terleme vardır. Birincisi nedeni bilinmeyen terleme anlamına gelen esansiyel terlemedir. Esansiyel terlemeye sinirsel sebepler, stres, aşırı heyecan, aşırı duygusallık gibi faktörler neden olur. İkincisi ise sekonder terlemedir. Altta yatan bir sebep vardır. Hormon hastalıkları aşırı terlemeye en sık sebep olan faktörlerdir. Aşırı terleme neden olur sorusuna bakalım. Tiroid bezinin aşırı çalışması, goiter, sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması, şeker hastalığı, menopoz, aşırı kilo, genetik, kullanılan ilaçların yan etkisi, hava sıcaklığı, gastrit, stres, tüberküloz, lösemi, sıtma, HIV ve AIDS hastalığı. Tedaviye başlamadan önce aşırı terlemeye yol açan problemin ne olduğu saptanmalıdır. Böylece eğer altta yatan bir hastalığa bağlı olarak gelişiyorsa bu hastalık tedavi edilir. Eğer aşırı terlemenin nedeni saptanamıyorsa doğuştan kaynaklanan bir problem olduğu düşünülür ve tedavi buna yönelik olarak yapılır. İlaç tedavisi ve psikoterapi aşırı terlemede oldukça etkili bir yöntemdir. Ayrıca ionotoforez denilen başarı oranı yüksek bir tedavi şekli de vardır. Küçük bir su banyosunda hastanın el ve ayaklarına elektrik akımı verilir. Bu akım oldukça düşük düzeydedir. Bir defa uygulama yeterli olmayabilir. Ancak seans sayısı arttıkça hastalığın düzelmesinde oldukça etkili olduğu görülür. Tabi bu kısmını tamamen doktorların denetiminde yaptırın arkadaşlar. Bunu kalkıp da evde vesaire denemeyin. Cerrahi tedavi ise ellerde ve yüzdeki aşırı terleme için tercih edilen bir yöntemdir. Cerrahi tedavide göğüs, kalp, damar cerrahları tarafından özellikle el ve koltuk altı terlemelerinde endoskopik torakal sempatotomi uygulanmaktadır. Kalıcı çözüm sağlayan bu cerrahi operasyonun geri dönüşümü yoktur. Bu tedavide amaç aşırı çalışarak fazla terlemeye neden olan sempatik sinirlerin kesilmesi ve çıkarılmasıdır. Bazen sempatik zincir ve dalları klips ile sıkıştırılabilir veya koter ile yakılabilir. Bu sinirlerin terleme dışında fonksiyonu olmadığı için ameliyatın felç oluşturma, his kaybı, refleks azalması gibi etkileri olmaz.
Eller için oldukça etkili bir tedavidir. Unutulmaması gereken ise cerrahi tedavinin tek seçenek olabilmesi için diğer yöntemlerin uygulanmış olması ve başarı sağlanamaması gerekir. Tedavide ilk tercih edilen yöntem değildir. Vücut ısısının düzenlenmesiyle genellikle vücudun iç ısısı kastedilmektedir. Vücut iç ısısı gün içerisinde 0,6 derece küçük değişimler dışında sabit kalmalıdır. Bu sabit değer ortalama olarak 36 derece ile 37 derece arasında değişmektedir. Buna karşılık vücut yüzey ısısı yani cilt ısısı çevresel ısı ve ilişkili olarak düşer ve yükselebilir. Normal erişkin bir insan çıplak iken eksi 12,7 derece gibi düşük veya artı 60 derece kadar yüksek çevresel bir ısıda iç ısısı hemen hemen sabit kalarak dayanabilmektedir. Bu mükemmel denge vücut ısısını kontrol eden kusursuz bir sistem tarafından sağlanmaktadır. Vücut metabolizmasının bir ürünü olarak vücutta devamlı olarak ısı oluşmakta ve aynı zamanda devamlı olarak ısı çevreye kaybedilmemektedir. Vücutta oluşan ısı miktarı ısı kaybına tamamen eşit ise o kişide ısı dengesi sağlanmış demektir. Vücuttan ısısı değişik yollarla kaybedilir. Isı kaybına neden olan değişik mekanizmalar var. Bunları bir inceleyelim. Işınım, radyasyon ile ısı kaybına bakalım. Normal oda ısısında çıplak bir insan vücut ısısının %60'ını ışınım ile kaybeder. Işınım ile ısı kaybı kızılötesi infrared ışınlar şeklinde vücuttan ısının kaybedilmesidir. Vücut ışınım ile ısı kaybederken çevreden de ışınım ile ısı almaktadır. Eğer vücudun ısısı çevre ısısından daha yüksekse vücuttan ışınım ile ısı kaybı miktarı vücuda çevreden gelen ışınım ile ısıya kıyasla daha yüksek olmaktadır. Isının iletim ile ısı kaybı kondüksiyon kısmına bakalım. İnsan vücudu yüzeyinden çevrede temas ettiği cisimlere direkt iletim ile ısı kaybedilmektedir. Ancak bu çok azdır. Çıplak olarak bir sandalyeye oturulduğunda vücuttan ısı süratle sandalyeye iletilir. Sandalyenin ısısı vücut ısısı ile aynı olduğunda artık ısı iletimi olmaz. Hatta sandalye ve daha fazla ısı kaybını önleyen bir izolasyon sistemi ve cismi rol oynar. Dolayısıyla diğer cisimlere iletim ile kaybedilen ısı toplam ısı kaybının küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Havanın konveksiyonu ile ısı kaybına bakalım. Vücut dış yüzeyi deri ısısını hava moleküllerine vermektedir. Fakat deri ile direkt temas eden havanın ısısı deri ısısına ulaşınca artık herhangi bir ısı alışverişi olmaz. Ancak deri ile temastaki hava uzaklaşır ve yerine yeni ve soğuk hava gelirse ısı kaybı devam eder. Bu olaya konveksiyon adı verilir. Vücuttan konveksiyon hava akımları ile kaybedilen ısıya konveksiyon ısı kaybı adı verilir. Deri yüzeyinde doğal olarak hava akımı yani konveksiyon olmaktadır. Bu deriye yakın bulunan hava tabakasının ısındıkça yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bir odada hiçbir hava akımı olmadan çıplak olarak oturan bir kişiye yine de vücut ısısının yaklaşık %2 derecesini önce havaya daha sonra da konveksiyon hava ile uzağa iletmektedir. Rüzgarın ve vantilatörün soğutucu etkisi konveksiyondan kaynaklanmaktadır. Vücut rüzgara maruz kalınca deriye yakın hava kısmı normalden çok daha süratli bir şekilde yenilenir ve konveksiyonla ısı kaybı da bununla birlikte artar. Su havaya kıyasla daha fazla ısı absorbe edebilir ve iletim hızı havaya oranla yüksektir. Dolayısıyla derinin hemen yanındaki ince bir su tabakasının ısıtılması havada olduğu gibi izolasyon tabakasının oluşmasına yol açmamaktadır. Bu sebepten dolayı akıntısız bir sudaki ısı kaybı hızı hemen hemen hızlı akan bir sudaki kadar yüksektir. Buharlaşma ile ısı kaybına bakalım. Vücut yüzeyindeki su buharlaşırken her gram suya karşılık 0,58'lik kalorilik ısı kaybı meydana gelir.
Deri ve akciğerden buharlaşma yolu ile günde yaklaşık 600 mil su kaybedilmektedir. Bu devamlı olarak saatte 12 ile 18 kalori kaybı demektir. Maalesef bu ısı düzenlenmesi denetlenemez çünkü vücut ısısı ilişkisi olmaksızın deri ve akciğerden suyun buharlaşmasına bağlı bir olaydır. Fakat buharlaşma ile vücut ısı kaybı terleme hızının kontrolü ile düzenlenebilmektedir. Vücut ısısının çevreden yüksek olduğu hallerde vücuttan iletim ve radyasyon yolları ile kaybedildiğini, fakat çevre ısısının deri yüzeyinden fazla olduğu hallerde vücudun ısı kaybı yerine çevreden iletim ve ışınlanma yolu ile ısı kazandığını biliyoruz. Bu gibi koşullarda vücudun ısı kaybedebileceği tek yol buharlaşmadır. Giysiler deriye temas eden kumaşın örgüsü içine havayı hapseder. Böylece deriye hemen yakın özdeş tabaka adı verilen havanın kalınlığını arttırır ve konveksiyon hava akımlarının şiddetini azaltır. Kuru giysiler deriden ısı kaybını azaltmaktadır. Islak elbiselerin ısı kaybını önleyen etkileri hemen hemen tamamen kaybolmaktadır. Zira arada izole edici rol oynayan tutsak hava kalmamaktadır. Bilakis kumaşın aralıkları su ile dolduğundan ve suyun iletkenliği de yüksek olduğundan ısı nakli 20 mislinden fazla artabilmektedir. Giysilerin doğal yapısı da önemlidir. Neme karşı geçirgen elbiseler pamuklular gibi, fakat plastik giysiler geçirgen değildir. Buharlaşma ile ısı kaybına müsaade ederler. Zira terleme esnasında önce elbise nemlenir, sonra kumaşın üzerinden buharlaşma meydana gelerek kumaşı soğutur ve soğuk kumaşta deri ısısını düşürür. Bu sebepten ötürü tropikal bölgelerde teri geçiren fakat güneş ısısını geçirmeyen giysiler vücudun radyasyon ısısı toplamasını önledikleri gibi adeta hiç elbise giyilmemiş gibi ısı kaybetmesini de sağlarlar. Buharlaşma yolu ile ısı kaybı terleme dışında solunum yolu ile olmaktadır. Bazı hayvanlarda ter bezleri yoktur. Bu eksikliği soluma esnasında her nefes alışverişte dil ve ağız solunum yollarının yüzeylerinde hava hareketi ve tükürüğün buharlaşması ile yapmaktadır. Beyinde bulbustaki özel bir sinir merkezi solumayı denetlenmektedir. Bu merkez normal solunum ritmini değiştirerek soluma mekanizması için gerekli yüzeysel ve süratli solunumu sağlar. Çevresel ya da vücut ısısına bağlı terlemeye bakalım şimdi. Isıya bağlı terleme deride erkin ter bezlerinden tüm vücut yüzeyinden olmakta ve deride damarlar genişlemektedir. Vazodilasyon diye geçer. Bunlar beyinde hipotalamusta ısı kontrol merkezi tarafından düzenlenmektedir. Bu merkez sadece çevresel ya da vücut ısısına cevap vermez. Ayrıca hormonlar, vücutta yapılan pirojenler, fiziksel aktivite ve strese de cevap vermektedir. Duygu durumuna, strese bağlı terlemeye bakalım. Bu tür terleme, stres, korku ve ağrıya bağlı olarak tüm vücutta ortaya çıkmakla birlikte daha çok el, ayak ve koltuk altında olmaktadır. Bu tür terlemenin ısıya bağlı terlemeden farkı, rahatlama ve uyku durumunda terlemenin geçmesidir. Bu tür terleme bebeklerde el ve ayaklarda daha sık görülmektedir. El içi ve ayak tabanının sürtünmesi terleme yoğunluğunu arttırmaktadır. Isı ve stres kaynaklı terleme, sempatik sistemin kolinerjik fiberleri tarafından aktive edilmektedir. Son yıllarda el içi ve ayak tabanı terlemesinde adrenerjik fiberlerinde rol oynadığı anlaşılmıştır. Stres kaynaklı terleme beyinde premotor kortekste limbik sistemin arası olan amigdala tarafından kontrol edilmektedir. Stres kaynaklı terleme ergenlik öncesinde koltuk altında görülmez. Koltuk altında terlemede ekrin dışında epoekrin ter bezlerinin rol oynaması etkendir. Apokrin ter bezleri stres ve fiziksel egzersizde adrenerjik sinir uyarımına cevap vermektedir. Bunlar aslında feromen gibi davranmaktadır. Tatlara bağlı
terlemeye bakalım. Gustatory diye geçiyor bu da. Yemek yeme direkt ya da dolaylı yollardan terlemeye neden olmaktadır. Öncelikle vücut metabolizması artmakta, bu da vücut ısısını yükseltmektedir. İkincisi acı ve sıcak besinler ya da sıcak içecekler, özellikle yüz ve saçlı deri başta olmak üzere vücutta terlemeye neden olmaktadır. Bunda acılı yiyeceklerde bulunan kapsaicinin ağızda bulunan sıcak algılayan reseptörlere bağlanması ile açıklanmaktadır. Frey sendromu, parotis bezi cerrahisi sonrası ameliyat yapılan tarafta tek taraflı yemek yeme sırasında yanakta terlemeyi tanımlamaktadır. Bu cerrahi sırasında parasempatik ter ve çiğneme kası motor fiberlerinin patolojisinden kaynaklanmaktadır. Vücut ısısının ve terlemenin düzenlenmesine bakalım şimdi. Deri altı dokuları, özellikle de yağ dokusu vücudun ısı izolatörüdür. Bunda yağ dokusunun diğer dokulara kıyasla ısıyı 3 misli daha az iletmesi rol oynamaktadır. Kadınlarda yağ dokusunun dağılımı nedeniyle vücudun izolasyon yeteneği erkeklerden daha iyidir. İzolasyon derecesi şüphesiz bir insandan diğerine değişmekte ve bu farklılık yağ dokusunun miktarına ve dağılımına bağlıdır. Evet, yani aşırı terleme neden terleriz sorusuna bu makale içerisinde yanıt vermeye çalıştık. Bu konuyu almamın nedeni benim de aşırı terleme ile bir dönem çok uğraşmamdan kaynaklıydı. Özellikle yaz dönemlerinde ben de aşırı terliyorum. Tabii ki sebebi muhtemelen bendeki vücut ısımla alakalı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir doktora gözükmedim. Terlemenin biraz da aslında doktorlar yönünden de çevremden de duyduğum vücudun doğal bir süreci olduğu için çok fazla bunu düşürmenin de vücuda zarar vereceğini duymamdan kaynaklı. Tabii bunu yine de doktorla görüşmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Aşırı terleme, yani aşırı uç boyutlarda terleme yaşıyorsanız ki özellikle şuna değinmek isterim. Bunu zaten siz de gözle tespit edebilirsiniz. Bayanlarda terleme olayı erkeklere nazaran daha az. Onların bu az önce bahsettiğim gibi yağ dokusunun dağılımının izolasyon yeteneğinden kaynaklı aslında. Erkekler bu yağ dokusuyla alakalı dağılımda sıkıntı yaşadığından daha fazla kadınlardan terleme olayını yaşıyorlar. Evet, aşırı terleme neden terleriz sorularına beraber bakmış olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.